Evet, Narin Güran cinayetiyle başlıyoruz sevgili seyircilerimiz. Bu dosyayla ilgili çok önemli gelişmeler var. Az önce aktardım. Nevzat Bahtiyar'la ilgili gündem yaratacak öyle bir gelişme var ki biraz sonra Tavşantepe köyünden bu gelişmenin, bu olayın perde arkasını, olayın sürecini Murat bize aktaracak. Aile bugün stüdyomuzda değil. Arif Bey, Baran Bey, Narin'in babası ve abisi şu anda stüdyomuzda değil ama canlı bağlantıyla yayınımızdalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Nur Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Aynı zamanda Murat'ın yanında Salim Bey'in eşi Melek Hanım var. Melek Hanım, siz de canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Nur Şimdi Hanım. bu dosyada çok teşekkür ediyoruz. Adım adım cinayetin izini sürmeye devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Aile dediğim gibi bugün bu dosyayla ilgili çok önemli bir gelişme olduğu için stüdyomuzda değiller. Hatta detayları programımızın ilerleyen dakikalarında size tek tek anlatacağız. Ekibim Diyarbakır'da. Bu cinayetin izini sürüyor. Narin Güran o gün o evden kaçta çıktı, en son görüldüğü yerler neler? Az sonra biliyorsunuz Melek Hanım şu anda canlı yayında, eşi de cezaevinde Narin'i öldürmek suçundan. Salim Güran'la ilgili birçok detayı bizlerle paylaşacak ama bugüne kadar neler yaşandı bir izleyelim. Türkiye'nin konuştuğu o cinayet. 8 yaşındaki Narin'i kim öldürdü? Narin neden öldürüldü? Sen istersen ekibi tüm bu soruların yanıtı için Narin'in öldürüldüğü o köye gitti. Nur Viral ile Sen İstersen ekibi olarak Narin Güran dosyasını araştırmak üzere Diyarbakır'ın Tavşantepe köyündeyiz. Narin Güran, Arif ve Yüksel Güran'ın 6 çocuğundan biriydi ve evin tek kız çocuğuydu. Olay günü yani 21 Ağustos 2024 günü Narin Güran ailesiyle yaşadığı bu evden saat 14 civarlarında tek başına çıkarak Kur'an kursuna gitti. Narin evden çıktıktan sonra bulunduğumuz bu patika yoldan aşağıya inerek önce amcasının evine gidiyor ve amcası kızlarını soruyor. Ve daha sonra yine aynı yolu yürüyerek Kur'an kursuna gidiyor. Narin evden çıktıktan sonra hemen arkamda görmüş olduğunuz bulunduğumuz bu yolu yürüyerek eve doğru gitmeye başladılar. Minik Narin Kur'an kursundan çıktıktan sonra kuzenleriyle birlikte yürüyerek bulunduğumuz bu noktaya geldi. Yani tam okulun önüne. Saatler tam olarak 15-11'i gösterirken Narin... Kim? Annesi mi, amcası mı, abisi mi? Yoksa komşuları Nevzat mı? Evet, babası canlı yayınımızdayken Arif Güran şu anda da canlı bağlantıyla programımıza katılıyor. Dediğim gibi bugün bu dosyada çok önemli bir gelişme olduğu için stüdyomuzda değiller. Ben Narin'in gerçek katilinin kim olduğunu bulana kadar adalet arayışım devam edecek Nur Hanım dedi. Şimdi biraz sonra Nevzat Bahtiyar'ın evinin önünden ekibin bir yayın gerçekleştirecek. Bir kez daha bunun altını çizmek istiyorum. Cezaevindeki Nevzat Bahtiyar'la ilgili önemli bir gelişme var. Gündem yaratacak bir gelişme. Biraz sonra bu gelişmenin perde arkasının tüm detaylarını ekibim Nevzat Bahtiyar'ın evinin önünden bizlere aktaracak. Melek Hanım canlı yayınımızda, biliyorsunuz Salim Güran, amca Salim Güran cezaevinde. Melek Hanım Salim Bey'in eşi. Melek Hanım dün biraz anlattınız ama ben birazcık daha detaylandırmanızı istiyorum. Şebeke sorunu var, haberiniz olsun, kesilebilir. Nerede Baran? Şu anda sizin orada mı? Nur Hanım istiyorsanız, Evet. Tamam. Nur Hanım istiyorsanız ilk günden beri anlatayım. 21 Ağustos'u anlatayım. Lütfen bize şöyle yapalım Melek Hanım. Bize tüm detayları anlatın. O gün Narin kaçırıldığında, 21 Ağustos'u öldürüldüğünde anlatayım öyleyse. Salim Bey Sabah neredeydi? ne Ne yaptım, zaman ne evden ettim? çıktı? Ne zaman eve geldi? Neler yaşandı? Biz köyde oturuyoruz. Biz kendi halimizde, eşim, ben, çocuklarım kendi evimizdeydik. Kendi işimizdeydik, kendi gücümüzdeydik. Eşim sabah kalktı, gitti tarlasına, sulamasına yaptı. Daha sonra saat 10-12 civarı eve geldi. Geldi, kıyafetlerini giydi, beni ve çocuklarımı aldı. Gittik Diyarbakır'a alışverişe. Erhan abimin oğlu evleniyordu, kaynım. Orcan'ın düğünüydü. Ben, çocuklarım,
eşim, arabaya bindik, gittik Diyarbakır'a alışverişimizi yapmaya. Alışverişimizi bitirdik, eve doğru geliyorduk. Bir petrolda 200 TL'ye benzin aldık. Ondan sonra direkt eve geldik. Evimize geldik, eşim arabasını kapının önüne koydu. İçeri girdik, ter içinde kalmıştık. O gün hava 40-50 dereceydi. Çok sıcaktı. Hepimiz arabanın içinde terlemiştik. Arabada klima yoktu, bir şey yoktu. Eşim dedi ki ben acıkmışım, bana bir şeyler hazırla, atıştırayım, gideceğim tarlaya. Geldik o saatte, üstümüzü değiştirdik. Eşyalarımızı bıraktık. Daha sonra kalktım gittim eşime çay bıraktım üstüne. Ekmeğimiz buzdu, ekmeğimizi bıraktık güneşe. Eriyene kadar, yemek hazırlayana kadar eşim de elini yüzünü yıkadı, koltuğunda oturuyordu, telefonuyla oynuyordu. Yemek bıraktım, eşim, 3 küçük çocuğum oturmuştu, yemek yiyordu. Küçük kızım yemeğini yedikten sonra gelinliğini giydi, oynuyordu, bağırıyordu, çığlık atıyordu. Keyifliydi. Diğer kızlarım da diğer odada abiyelerini deniyordu. Geldiler babalarına gösterdiler, baba nasıl olmuşuz? Babaları dedi kızım çok güzel, güle güle giyin. Eşim daha sonra yemeğini yedikten sonra biraz uzanmaya başladı. Çayını önüne koydum, çayını içiyordu, telefonundaydı, uzanıyordu, dinleniyordu. Daha sonra eşim çıktı dedi tarlaya gideceğim. Eşim tarlaya gitti, ben 6 çocuğum da evdeydik. Devran Melek zaten Hanım, evde değildi. Melek Hanım küçük Devran bir o virgül gün- koyacağım, bir dakika. Efendim? Eşiniz çıktı, hani tarlaya gitti dediniz ya. Eşinize o dakikada bir telefon geldi mi, bir görüşme yaptı mı? Ben o sırada o şeytan Nevzo katil var ya eşimi aramış, ben o sırada içeride değildim, görmedim. Size kim söyledi? Duymadım. Nevzat'ın Duysaydım zaten eşinizi söylerdim. aradığını. Biz de diyoruz ki Nur Hanım, biz de diyoruz ki o ses kaydını çıkarsınlar. İlle çatal bıçak sesi girmiştir, televizyon sesi girmiştir, çocuklarımın sesi girmiştir. Biz de onu istiyoruz. Neden çıkarmıyorlar? Neden kollukta silmişler onu? Bütün eşimin ses kayıtları ortada. Neden o ses kaydı yok? Peki Melek Hanım, Nevzat Bahtiyar. Biz onu istiyoruz. Nevzat Bahtiyar kocanızı niye aramış? Yani Salim Bey'i neden arıyor? Efendim? Nevzat Bahtiyar Salim Bey'i neden Yerini arıyor? teyit etmek için. Kimin yerini teyit Yerini etmek teyit için? etmek için suyum kesilmiş. Yalan atıyor. Peki sizin evde de su kesik Eşim de miydi? demiş ki Aynı evdeyim yemek köydesiniz. yiyorum. Su kesik miydi sizin evde de? Efendim? Yani Nevzat Bahtiyar arıyor ya sizin eşiniz Anlamadım. mi diye. O gün gerçekten su kesik miydi sizin köyde? Hayır yalandı. Raporlar çıktı yalandı. Yalan çıktı. Yani bu demek oluyor ki o zaman Nevzat Bahtiyar, yani sizin de iddianız o yönde, sadece eşinizin yerini kontrol etmek için İddia değil aynı öyledir. Öyle yapmış. Cani vahşi öyle yaptı. 3 dakika sonra kızımızı aldı, kızımızı katletti. Peki sadece sular kesik diye mi onu aradı, yoksa eşinize işte neredesin, ne yapıyorsun diye detay sordu mu? Hayır eşime demiş ki suyumuz kesiktir, su gelmiyor. Eşim de diyor evdeyim yemek yiyorum, bakacağım daha sonra. Tamam, zaten eşiniz doğal bir konuşmayla zaten yerini söylüyor. Hani ben evdeyim, biraz sonra bakacağım Evet. diyor. Peki Evet. bu görüşmeden Aynen. sonra mı? Çünkü evdeydi, yanımdaydı. Evet, bu görüşmeden sonra mı Salim Bey evden çıkıyor? Hayır eşim dinlendi, bayağı evde kaldı. Nur Hanım size sorayım. Buyurun. Alışverişten gelirken o gün hava 40-50 dereceydi. Eve geldiniz, size soracağım. Eve geldiniz, üstünüzü değiştirdiniz, yemek hazırladınız, eşiniz yemek yedi. O sürede ne kadar geçer sizce? Yani Eve bu- kaçta geldiğinize bağlı. Neden Eve kimse kaçta anlamak geldiniz? istemiyor? Eve kaçta geldiniz? Saat kaçta geldiniz eve? Efendim? Eve kaçta kaçta geldin? geldiniz? Saat 2.30'tu. Eve geldik. Ondan sonra üstümüzü değiştirdik, eşyalarımızı bıraktık. Daha sonra çayımı bıraktım üstüne, ekmeğimi çıkardım. O sürede yemek hazırlıyordum. Melek ne Hanım, kadar tahmini- süre? 5'e kadar o ya Sizin anlatmanıza göre. tahmininizle mesela ne kadar bir süre evde geçirdiniz? Saat kaça kadar? O gün saat aklıma gelmiyor. Her zaman da diyorum. Defalarca beni ifadeye götürdüler. Aklıma gelmiyordu. Gelseydi net saat söylerdim. Söylerdiniz. Hayatımız dakika, saniye, saatin üstüne girmişti. Köy ortamında oturuyoruz. 7-24 saate bakmıyoruz. Evet, dün Mehmet Hocam da dedi. Yani köy ortamında yaşayan bir insana saat değil de ezan vaktiyle konuşmak gerekir dedi. Hani değil mi? Sabah ezanında şu kadar, işte akşam ezanında şu kadar vardı. Şimdi tabii söylemek gerekiyor da o bir sene falan 17.40'da biz en son gördük diye cevap vermiş. Bir köyde yaşayan birisinin 17.40 diye nokta atışı yapması yani akla ziyan bir durum. Kesinlikle doğru değil. Zaten mahkeme heyet başkanı da ara ara şunu sormuş. Benzetişim ve savcılık makamında.
ezandan önce miydi sonra mıydı? Evet, doğru soru budur. Yani insanlar nereden, hele bir de 17.40, yok 15.32'de oradayım. Hadi ya. Yani normalde bu soruyu soran insanlar da gündelik hayatı içerisinde dakika dakika ne yaptıklarını belleklerinde tutabilirler mi? Mümkün değil böyle bir Evet, şey. yani hani köy şehir hayatı gibi değil. Hani Tabii biz canım. saatle belki yol Orada- alıyoruz ama Evet, orada en önemli şey ezandır. Sabah ezandır, ikindi ezandır, öğleyin, işte akşam vesaire, veyahut da Ramazan'da hani oruç, sahur, buna göre değerlendirilir. Ara ara tabii ki saate bakılır. Ama 17.40, 15.32 nokta atışı, ya bir çocuğa bu soru sorulmaz yani. şimdi mısır tarlasına gidiyor sonrasında Salim Güran. Şimdi o 8 Eylül günü eğer Tutmaz Deresi'nde öyle bir olay yaşanıyor ki adeta toprak utanıyor, sular utanıyor. 8 yaşındaki Nari'nin cansız bedeni 19 gün boyunca şu anda görüyorsunuz. Ekranda da var. Burada saklanıyor. Cansız bedeni bulununca ortaya çıkan görüntülerse ekipleri Nevzat Bahtiyar'ın kapısına götürüyor. Ekibim bu dereye, yani eğer Tutmaz Deresi'ne gidiyor. O kamera görüntülerine uzanan cinayetin tüm detaylarını şimdi ekrana getiriyoruz. Biraz sonra Nevzat Bahtiyar'la ilgili çok önemli bir gelişme var. Bu gelişmenin detaylarını canlı yayında sizlerle paylaşacağız. ...19 gün süren umutlu bekleyişin ardından 8 yaşındaki Nari'nin cansız bedeni Eğer Tutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Ekibimiz o bölgeye gitti. Gerçeklerin izini sürdü. İşte tam olarak Narin Güran'ın kaybolduktan tam 19 gün sonra melek olan o bedeninin bulunduğu noktadayız. Ve iddiaya göre Nevzat Bahtiyar Salim Güran'dan almış olduğu cansız bedeni bir çuvala koyarak bulunduğumuz bu noktaya getirdi ve tam 19 gün sonra Narin Güran'ın melek olan o bedeni yetkililer tarafından bu noktada bulundu. Tüm Türkiye Nevzat'ın itirafından sonra Nari'nin cansız bedeninin bulunduğunu düşünse de gerçekler bambaşkaydı. Nari'nin cansız bedeni arama çalışmaları sayesinde bulunmuştu. Nevzat'ın sakladığı gerçeklerse cansız bedenin bulunmasından sonra ortaya çıkmıştı. Dosyanın seyrini değiştiren o kamera görüntüsünün olduğu noktadayız. Hemen yan tarafında görmüş olduğunuz çiftlik evinin güvenlik kamerasına Nevzat Bahtiyar'ın bir görüntüsü yansıdı. İşte o görüntünün ardından adeta Narin Güran dosyasında dosyanın seyri değişti. Dosyanın seyrini değiştiren o kamera görüntüsünün bulunduğu nokta, Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu noktaya yaklaşık 500 metre uzaklıkta ve köye de 1,5 kilometre uzaklıktaki bir yerde. Peki o kamera görüntüsü olmasaydı Nevzat Bahtiyar cinayeti itiraf edecek miydi? 7 kez ifade değiştiren Nevzat Bahtiyar'ın o güne dair anlattıklarından hangileri doğru? Evet, bu cinayetle gündem yaratacak bir gelişme az sonra canlı yayında sizlerle buluşacak. Şimdi Melek Hanım, kocanız evden çıkıyor, mısır tarlasına gidiyor değil mi? Mısır tarlasına gittikten sonra Nari'nin Evet. öldürüldüğü haberini size kim veriyor? Dedim ya, Yüksel verdi, Eltim. Nari'nin annesi aradı sizi. Ne dedi size? Evet, o haber verdi. Ne söyledi peki? Ne anlattı tam olarak size aradığı zaman? Yüksel daha önce kızını aramaya çıkmıştı. Kızını bulmamıştı, geldi kapımızı çaldı, dedi Narin sizde değil, dedim yok Narin bizde değil. Dedi Narin yok ortada, dedim kız köy ortamda Narin nereye gidecek? Ya amcasının evindedir, ya yengesinin ya da halasının evindedir, nereye gider dedik, valla Narin yok. Evet. Çığlık attı, aşağı doğru kaçmaya başladı. Peki kocanız... O sırada ben de arkasına verdim, çocuklarla beraber okulun yanına doğru koşmaya başladım. Melek Hanım daha... Ben Yüksel'in arkasından giderken kızıma dedim ki kızım babana ara ki Narin yok ortada.
Şimdi daha Nari'nin cansız bedeni bulunmadan Kızım da kocanız babasını tutuklanıyor. aradı, babasına haber verdi. Peki. Şimdi siz bu ilk haberi aldığınızda, yani kocanız Salim Güran'ın tutuklanma haberini aldığınızda daha cansız beden bulunmamış. Ne düşündünüz? Ne hissettiniz? Kocanız Nari'nin katili olabilir miydi? Yani aklınıza ilk ne geldi? Dedim ya Nur Hanım, o gün dünya başıma yıkıldı, inanmadım. Dedim ya, herkes eşimi katil ilan etmişler, eşimi aldılar, medyanın önüne attılar, medya kurbanı oldu Salim. Salim katil değil, Salim mahsumdur. Allah onun hakkını bırakmasın. Yükselen Enes'in de. Tek bir katil var, o da şeytan Nevzo'dur. Peki şu anda eşiniz cezaevinde ya, siz gidip görüştünüz mü cezaevindeki eşinizle? Karşılıklı bir araya geldiniz mi? Anlattı mı size olay günüyle ilgili detayları ya da ne bileyim onun aklına Ben takılan her soru zaman gidiyorum onun işaretlerini? yanına, her zaman anlatıyor. Diyor o gün sizin yanınızda değildim. Allah benim şahidim, siz şahidim değilsiniz. Diyorum Salim, ben senin şahidin. 6 çocuğun şahidindir. Önce tabii Allah'ımız şahidimiz, vekilimizdir. Daha sonra ben 6 çocuğun onun şahidiyiz. Şimdi tabii Ben ölünceye kadar da onun şahidi olacağım. Evet. Çünkü evindeydi, çocuklarının içindeydi. bu dosyadaki aydınlanmamış ve gerçekten kafalardaki o hani aydınlanmayı bekleyen soru işaretli soruları sormaya devam ediyoruz. Güran ailesinin diğer üyelerine de gittik, sorduk. Arkadaşlarım da sordu. Dediğim gibi şu anda ekibim Tavşantepe köyünde. Mikrofon uzattık. Mikrofonlarımıza konuştular. Bakın onlar bu cinayet hakkında köy halkı neler söyledi. Ekibimiz Tavşantepe köyüne gitti. Güran ailesiyle cinayete dair konuştu. Güran ailesi bakın 8 yaşındaki Nari'nin ölümüne dair neler söyledi. Bir katil var, Nevzat Bahtiyar. 19 gün boyunca bizi şeytanlaştırdılar. 6-7 tane ifade değiştiren bir katilin ifadeleri kale alınarak, esasa alınarak bizim 3 tane aile bireyimize müebbet verildi. Biz yeniden adalet istiyoruz, yeniden yargılama istiyoruz. Bizim 2 yaşındaki çocuklarımızın ifadesi alındı. Nevzat Bahtiyar'ın 14 yaşındaki oğlunun ifadesi alınmamış. Evde olduğu halde gelininin ifadesi alınmamış. Katilimiz belli. Katil Nevzat Bahtiyar ve ailesi olduğunu imanım kadar biliyorum. Bacadan aşağıya atmış, aşağıda onu çocuğun başına ne getirmişse zaten hal belli. Fazla dilim varmıyor her şeyi söyleyeyim ama Nevzo devleti de kandırdı, bizi de kandırdı. 19 gün boyunca suyun altından bıraktı. Katilimiz Nevzat Bahtiyar ve ailesi olduğunu iyi biliyoruz. 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? Narin neden öldürüldü? Nur Viral ekibi küçük Narin'in öldürüldüğü o köyde. Ekibimiz mikrofonlarını Tavşantepe köyünde yaşayanlara uzattı. Köy halkı cinayete dair neler anlattı? Saat 7-7.30 artık bulmuştu sanırım. Kapı çalındı. Yemek başındayız. Kapı çalındı. Narin dediğimiz mağdur olan kız eve gitmemiş, onu arıyorlar. Size gelmiş maksat, buraya gelmiş gelmemiş mi? Haberiniz var mı? O da haberimiz yok dedi. Arkasında 5 dakika geçer geçmez tekrar Yüksel, ben tanımıyorum esnada. Yüksel Güran gelip kapıyı tekrar çaldı. Tekrar Azize Kaya dediğimiz bayan kapı açınca odaya geçti. Köy içinde bir arama yapıyorlar. Narin'i soruyorlar. Yine benden Narin'i sormuş. Buraya gelip gelmediğini gördünüz mü diye. Biz de görmedik. İşte 2 saat önce Diyarbakır'dan geldiğimiz için görmedik. Haberimiz yok. Ben o esnada pencerenin dibinde oturuyorum. Dışarıya bakıyorum. O esnada Yüksel Güran bulunduğum evin hemen önünde volt atarcasına 2-3 kere tur attı. Ve dedi ki ah Nari, kim bilir ki şu anda köyde sen kimin evindesin, kimin sofrasının üstündesin. Sen bir eve gelirsin. O kadar ki bizi yorodun yani. Ya, sistemde bulundu gibisinde. İnanıyorum ki kesinlikle bu Güran ailesi yapmadığını, çünkü bir annenin kızının ya da evladının ölümüne şahitlik etmişse öyle bir hal bu kadında yoktur. Kesinlikle yoktur. Hüseyin Güran'ın evinin önüne geldiğimde köyler vardı. Kimseyi tanımıyorum. Orada sadece köy imamın dikkatimi çekti. Dedik ki onlar camiden çıktılar.
Salim beni aramış. Ben telefon açmışım karakola. Karakol gelecek. Okulun kamerasına bakacaklar. Bir yere kadar gitmiştir. Ağaç yaprakları nedeniyle Narin'in tam da nereye gittiğini görünmüyor. O cümleyi duydum. Ben orada ne yazık ki günah analizinde hiçbir tanesi göremiyordum. Tamamen Narin'i aramaya çıkmışlardı. Güran ailesi Narin'in katili olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Bunun şüphelisi Nevzat Bahtiyar. Şüphesiz de şüpheli değil de katildir kendisi. Şüpheli demiyorum, katildir. Bu olayın artık çözülmesi istiyoruz. Artık köyde huzur kalmamış. 2 yıl oldu daha katil çıkmadı. Yani katilin kim olduğunu çıkarsınlar artık. 8 yaşındaki Narin Güran'ı kim, neden öldürdü?